Eşi benzeri görülmemiş bir cinayetler silsilesiydi. Eski hemşire kalp ilacı alan insanları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attı. Amacı, böylece bir kahraman olmak. Bu hastalıklı oyunu yıllarca 2 farklı hastanede oynadı. Sonunda 100'den fazla insan öldü. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Almanya'nın en tehlikeli seri katili olan Nils Högel'den bahsedeceğim. İyi dinlemeler. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Boşanmış bir kız babası olan 40 yaşındaki Nils Högel, muhtemelen savaş sonrası Almanya'nın en büyük seri katilidir. Bugün bildiğimiz kadarıyla aslında öldürmek istemeyen bir katil. Högel hayat kurtarmak, hastalarını daha önce onları tehlikeli ilaçlara maruz bırakarak ölümden kurtarmak istiyordu. Bu oyunu her an kaybedebileceği gerçeğini kabullendi. Sonuç olarak Şubat 2000 ile Haziran 2005 arasında en az 105 kişi öldü. Högel, hastanenin kalp cerrahisi, yoğun bakım ünitesine taşındıktan sonra Oldenburg'da bir yardımcıdan bir katile dönüşmüş olmalı. 7 Şubat 2000'de orada ilk kez bir hastayı öldürdüğü söyleniyor. Nils Högel, 30 Aralık 1976'da Wilhelmshaven'da doğdu. Babası hemşire, annesi ise avukat yardımcısıydı. Högel ile 2014 ve 2015 yıllarında uzun süre görüşen mahkeme tarafından atanan psikiyatri uzmanı Konstantin Karyofilis'e göre, değerler ve normlar Högel'in ebeveyn evinde önemli bir rol oynadı. Psikiyatrist ayrıca Högel'in babasına çok saygı duyduğunu çünkü ikisi Wilhelmshaven'da birlikte yürüdüklerinde, ona teşekkür eden hastalar tarafından sık sık babasına yaklaşıldığı için ona hayran olduğunu söyledi. Nils Högel sınıf arkadaşları arasında popülerdi, kızlar onu severdi. Parçalanmış sağ kulak, bir hastanın katilini tarif etmek için ona karnabahar kulağı demesi ve işitme kaybı onun için hiçbir zaman sorun olmadı. Högel'in arkadaşları vardı ve WSC Frisia Wilhelmshaven'da futbol oynuyordu. 11 yaşındayken ailesi kısa bir süre ayrıldı. Terk edilme korkusu geliştirdi. Wilhelmshaven'daki entegre kapsamlı okula gitti, burada çalışkan bir öğrenci değildi. Ancak aynı zamanda iyi notlar almak için çaba göstermedi. İlk aşkıyla 13 yaşındayken tanıştı ve ilişkisi 5 yıl sürdü. Högel itfaiyeye katılmak istedi. 14 yaşında belirgin bir yükseklik korkusu geliştikten sonra kariyer hedefleri suya düştü. Böylece hemşire oldu. Högel, eğitimini babasının da çalıştığı St. Millehat Hastanesi'nde tamamladı. Gerçekten babasının iyi itibarına yakışır şekilde yaşamak istiyordu. Bununla birlikte sınavları oldukça vasattı, ancak eğitim sertifikası iyiydi. Högel çok vicdanlı, güvenilir ve bağımsız, hastalara karşı her zaman kibar ve nazikti, zihinsel ve fiziksel olarak tamamen dirençli ve gerektiğinde müdahale etmeye her zaman hazırdı. 23 yaşına kadar Wilhelmshaven'da damar cerrahisinde çalıştı. Ve aslında Wilhelmshaven'dan ayrılmak istemiyordu. Ama sonra Oldenburg Kliniğine atandı. Karyofilis, burada Högel için gelişen, belirgin bir duygusal aşırı yüklenmeden bahsediyor. Zaten ilk gece vardiyasında, dramatik bir canlandırma girişimi olan bir hastaya yardım etmek zorunda kaldı. Ama hasta öldü. Yüksek teknoloji ilaçları ile yoğun bakım ünitesinin steril atmosferi onu bunaltmış gibiydi. Hastalar genellikle ameliyattan en fazla 24 saat sonra oradaydı ve bundan sonra normal servise nakledilecek kadar zinde olmaları gerekiyordu. Högel'e göre kendilerini dünyanın en büyük bakıcıları olarak gören birçok meslektaşının tavrı da onu rahatsız etti. Högel içmeye başladı ve uyku apnesi teşhisi kondu. Ama o devam etti. Öğrenmek istiyordu, şimdi de dünyanın en büyük hemşirelerinden biri olmak istiyordu. Geriye dönüp baktığında Högel bunu şöyle ifade ediyor: Oldenburg'da geçirdiğim süre boyunca gerçek şu ki sürekli her şeyden iğreniyordum. Delmenhorst'a taşınmasının ardından Högel, Aralık 2002'de bambaşka bir dünyaya adım attı. İlk resüsitasyona yardım etmek zorunda kaldığında, övgü yağmuruna tutuldu.
Özellikle doktorlar, uzmanlığından dolayı ona değer veriyordu. Ancak bakım personeli, Högel ile çalıştıklarında ve hatta Högel hastalarının odalarına girdiğinde çok geçmeden rahatsızlanıyorlardı. Sadece tıpla ilgileniyordu, meslektaşları onu böyle algılıyordu, hasta bakımını ihmal ediyordu. Högel için artık hastane yatağında bir hasta değil, kalp krizi veya çoklu travma olduğu için empatiden de yoksundu. 2003 baharında Högel bir meslektaşıyla ilişkiye girdi. Onu duygusal bir yaşam çizgisi olarak tanımladı. Nisan 2004'te sevgilisi hamile olduğunu öğrendi ve evlendiler. Karyofilis'e göre 2004 yazında kızı, son derece karmaşık bir doğumla dünyaya geldi. Kurtarıcı Högel panikten yardım edemedi. Çocuk sağlıklı doğmasına rağmen, durum karmaşık hale geldi. Karısı çok kan kaybetmişti ve stabilize olması gerekiyordu. Doğum sonrası depresyonu geçirdi, ancak Högel bununla baş edemedi, çoğu zaman onu yalnız bıraktı ve işine sığındı. Karyofilis ve diğer eleştirmenler, Högel'in güvenilir olduğuna inanıyorlardı. Psikiyatrist, Högel'in obsesif-kompulsif kişilik bozukluğuna sahip olduğunu, mükemmeliyetçi eğilimlere sahip bilgiç ve paranoyak olduğunu buldu. Ek olarak, Högel'in davranışı, örneğin hiperaksiyonizm yoluyla her zaman korkularını bastırmaya çalışmasına rağmen kaygı ile karakterize edilir. Karyofilis, Högel'in yaşamı tehdit eden durumlar yaratarak karşıfobik davrandığı hipotezine olduğunu söyledi. Analiz, Högel'in psikiyatriste itiraf ettiği Delmenhorst'taki yaklaşık 30 cinayetin arka planında ortaya çıktı. 2008'de suç duyurusunda bulunarak tüm soruşturmayı yürüten Katrin Lohmann, 2015'te Högel'in o zamana kadar söylediği her şeye inanmadığını söyledi. Hangi düğmelere basacağını tam olarak biliyor, dedi. Bu kötü seri katilin yakalanmasının başarısı aslında başhekimlerdi. Olayı başhekimler anladı, araştırma istediler. Çünkü doktorlar yoğun bakım ünitesindeki ölümlerin büyük bir hızla arttığını ve bu ölümlerin özellikle Niels Högel'in nöbetlerinde olduğunu fark eder. Başhekimin ana hedefi olan Högel'in önce çalıştığı birim değiştirilir ve daha sonra da görevinden istifa etmesi için baskı yapılır. 22 Haziran 2005 tarihinde bir hastaya antiaritmik giloitmal enjekte ederken meslektaşları tarafından yakalanan Högel, derhal polis müfettişlerine ihbar edilir ve süreç başlar. Kapsamlı bir araştırma yapan polis ekipleri, 2003 ve 2005 yılları arasındaki ölüm vakalarını incelediğinde bu ölümlerin %73'ünün Högel'in nöbeti esnasında gerçekleştiğini fark eder. Högel'e ilk önce 5 yıl hapis ve iş yasağı cezaları verilse de daha sonra Oldenburg bölge avukatı hastanedeki ölümlerle ilgili başka bir soruşturma açtı. Högel'in yalnızca Almanya'da değil, Polonya ve Türkiye'de de hemşirelik görevi yaptığını fark eden bölge avukatı, 134 hastaya otopsi yapılmasını istedi. Högel'in 90 kez yetkisiz enjeksiyon uyguladığı ve 60 hastayı başarıyla tekrardan canlandırdığı ortaya çıktı. Tabii Högel 60 hastayı canlandırmayı başarsa da 90'dan fazla hastanın ölümünden sorumluydu ve bu sayı her geçen gün artıyordu. Ocak 2018'de 97 hastayı öldürmekle suçlanan Högel, can sıkıntısından hastaları önce öldürüp sonra da canlandırmaya çalıştığını itiraf etti. Högel o kadar çok hasta öldürmüştü ki neredeyse yarısını hatırlamıyordu. Mahkeme Högel'e 2 kez müebbet hapis cezası verdi ve Högel'in işlediği bu cinayetler Almanya'nın en büyük katliamlarından biri oldu. Sadece anlamadığım şey araştırmalarıma göre artan potasyum içeriğini hiçbir doktorun fark etmemesine biraz şaşırdım. Ölümler çoğaldığı için anlaşıldı. Potasyum esas olarak tıpta kalp ameliyatı sırasında kalbi kapatmak için kullanılır. İyi izlenen bir yoğun bakım ünitesinde tamamen imkansız olan karşılaştırılabilir bir seviyeye gelmek için, bu ilaç gerekli seviyede hemen belli etmeliydi kendini. Ayrıca yoğun bakım ünitesindeki herhangi bir doktorun bir hemşireden daha yüksek dozda potasyum vermesini isteyebileceğini sanmıyorum. Yani, artan potasyum içeriği her zaman teşebbüs edilen cinayetin bir göstergesidir. Üzücü bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.